Şimdi size bir adam anlatacağım. Ama ne adam ha? 32 yaşında öldü bu adam. 32. Sizin şu an kaç yaşındasınız bilmiyorum ama muhtemelen çoğunuzun yaşından küçük. Peki bu adam 32 yaşına kadar ne yaptı biliyor musunuz? Bilinen dünyanın yarısını fethetti. Antik çağın en büyük imparatorluğunu kurdu. Hiç kaybetmediği 100'den fazla savaşa girdi. Ve tarih boyunca büyük sıfatını hak eden sayılı insandan biri oldu. Ama işin ilginç yanı şu. Bu adamı bazıları tanrı gibi görüyordu. Bazıları deliydi diyordu. Bazıları dahi bir stratejistti diyordu. Bazıları da barbar bir işgalciydi diyordu. Peki gerçek hangisi? İşte bugün bunu birlikte keşfedeceğiz. Büyük İskender, Tahci Alexandros, Alexander the Great. Hangi isimle çağırırsanız çağırın. Bu isim tarihin en çok tartışılan, en çok araştırılan, en çok hayranlık duyulan ama aynı zamanda en çok nefret edilen isimlerinden biri. Ve bugün onu her yönüyle masaya yatıracağız. Hem kendi gözünden, hem düşmanlarının gözünden, hem de tarafsız bir tarihçi gözünden inceleyeceğiz. Hazırsanız buyurun gelin beraber bir yolculuğa çıkalım. Zaman Mö 356 yılı, yer Makedonya Krallığı ve dünyaya tam bir fırtına gibi gelecek bir çocuk doğuyor. Mö 356, bir efsanenin doğuşu Makedonya'nın başkenti Pella'da Kral Duo Filipos ve Kraliçe Olimpias'ın oğlu dünyaya geliyor. Ama şöyle sıradan bir doğum değil bu. Efsanelere göre İskender doğduğu gece gökyüzünde korkunç bir şimşek çakıyor, Efes'teki Artemis tapınağı yanıyor ve kehanetler peş peşe sıralanıyor. Tabi bunların ne kadarı, gerçek ne kadarı sonradan eklenmiş süsleme bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu çocuk sıradan bir prens olmayacak. Şimdi bakın, İskender'in çocukluğunu anlamak için önce ailesini anlamalıyız. Babası Duni Filipos kim? Makedonya'yı bir süper güç haline getiren, deha bir asker, politikacı ve reformcu bir kral. Bu adam Makedonya'yı bulduğunda neredeyse bir köy, bıraktığında Yunanistan'ın efendisi. Peki annesi Olimpias? O da ayrı bir kanal açılır. Epeiros prensesi, Zeus'un soyundan geldiğine inanan, gizli dinlere, mistik ayinlere düşkün, tutkulu, hırslı ve tehlikeli bir kadın. İskender tam bu iki kutup arasında büyüyor. Bir yanda sert, pragmatik, askeri deha baba. Öbür yanda mistik, tutkulu, hırslı anne. Ve bu çocuk ikisinin de özelliklerini alıyor. Babasından askeri dehayı, stratejik düşünceyi, liderlik karizmasını, annesinden de o sınır tanımaz hırsı, tanrısal misyon duygusunu, duygusal yoğunluğu. Ama İskender'in şekillenmesinde bir kişi daha var. Aristoteles. Evet, o Aristoteles. Tarihin en büyük filozoflarından biri. Tuge Filipos, oğlu için en iyi eğitimi istiyordu ve Aristoteles'i Makedonya'ya çağırdı. Düşünün, 13 yaşındaki İskender 3 yıl boyunca Aristoteles'ten ders alıyor. Felsefe, edebiyat, tıp, bilim, coğrafya, her şey. Ve burada çok önemli bir şey oluyor. İskender, Homeros'un İlyada destanını okuyor ve adeta o kitaba takıntılı hale geliyor. İlyada'nın kahramanı Akilleus'u kendine örnek alıyor. Hatta hikayeye göre İlyada'nın bir kopyasını her zaman yastığının altında taşıyor, sefere çıktığında bile yanından ayırmıyor. Şimdi şunu düşünün, bir çocuk bir kahramana o kadar hayranlık duyuyor ki onun gibi olmak için hayatını şekillendiriyor. Ve biliyorsunuz Akilleus genç yaşta ölmüş ama sonsuz şöhret kazanmış bir kahraman. İskender de aynısını istiyor. Uzun bir hayat değil, ölümsüz bir şöhret. İlk sınav Bukefalos. İskender 10 ya da 12 yaşlarındayken hikaye öyle anlatılır ki babasının sarayına bir tüccar muazzam bir at getirir. Bukefalos. Kocaman, güçlü, vahşi bir at. Ama kimse bu atı bindirememiştir. At öyle vahşidir ki üzerine yaklaşan herkese saldırır. Kobi, Filipos ve adamları atı deniyorlar ama imkansız. Kral, alın götürün bu atı, değmez diyor. İşte o anda genç İskender öne çıkıyor. Baba, ben binebilirim bu ata diyor. Kral ve adamları gülüyor. Oğlum, sen mi bineceksin? Deneyimli atlılar binemedi. Ama İskender ısrarcı. Eğer binemezsen ne olacak diye soruyor babası. İskender, o zaman atın değerini cebimden ödeyeceğim diyor. Şimdi bu çok küçük yaşta bir çocuk için inanılmaz bir özgüven değil mi? Peki İskender ne yapıyor? Atın neden vahşileştiğini gözlemlemiş. Atın
Kendi gölgesinden korktuğunu fark etmiş. Hemen atı güneşe doğru çeviriyor. Gölgesi atın görüş alanından çıkıyor. Sonra yavaşça yaklaşıyor, sakinleştiriyor ve biniyor. At itaat ediyor. Herkes şok. Baba Bodurge, Filipos oğlunu öpüyor ve efsaneye göre şunu söylüyor. Oğlum, kendine Makedonya'dan büyük bir krallık ara. Çünkü sen bundan büyüksün. Bu hikaye belki süslenmiştir, belki abartılmıştır ama şunu gösteriyor. İskender küçük yaştan itibaren sıradan değil. Problem çözme yeteneği var, cesaret var, özgüven var ve en önemlisi başkalarının göremediği şeyleri görebilme yeteneği var. İskender 16 yaşına geldiğinde artık çocuk değil, babası büyük bir sefere çıkıyor ve İskender'i Makedonya'nın geride kalan işlerine vekil olarak bırakıyor. 16 yaşında. Ama bu çocuk bununla kalmıyor. Bir ayaklanma çıkıyor. İskender kendi ordusunu toplayıp ayaklanmayı bastırıyor ve üzerine bir de şehir kuruyor. Aleksandropolis. İlk şehri henüz 16 yaşında. 18 yaşındayken tarihin akışını değiştirecek bir savaşta babasının yanında yer alıyor. Hayroneia Savaşı. Bu savaş neden önemli? Çünkü bu savaşla Makedonya, Yunanistan'ın efendisi oluyor. Atina ve Tebai gibi güçlü şehir devletleri Makedonya'ya boyun eğiyor ve bu savaşta İskender sol kanadı komuta ediyor ve kazanıyor. Düşmanın elit birliği Sacred Band of Thebes'i yok ediyor. 18 yaşında bir prens Yunanistan'ın en iyi savaşçılarını yerle bir ediyor. Ama şimdi işler karışmaya başlıyor. Baba ile oğul arasındaki ilişki geriliyor. Neden? Çünkü İlm Filipos yeni bir kadınla evleniyor. Kleopatra Euridike ve bu evlilik İskender'in tahtı için tehdit oluşturuyor çünkü yeni bir varisa yol açabilir. Düğünde sarhoş bir konuk İskender'e hakaret ediyor. Artık meşru bir varis doğabilir gibi bir şey söylüyor. İskender çıldırıyor, fırlatıyor bardağı. Baba da oğluna karşı kalkıyor. İskender, bak Yunanistan'ı fethetmek isteyen adam ayakta duramıyor bile diye bağırıyor. İskender ve annesi bir süre sürgünde kalıyor. Sonra barışıyorlar ama bu olay İskender'i derinden etkiliyor. Babası artık ona güvenmiyor mu? Tahta çıkamayacak mı? Tüm bu eğitim, tüm bu hazırlık boşa mı gidecek? Ve sonra Mö 336'da her şey değişiyor. Guo Filipos kızının düğününü kutlarken sarayın içinde korumalarının gözü önünde kendi muhafızlarından biri tarafından öldürülüyor. Pausanias adında bir adam kılıcı çekiyor ve kralı öldürüyor. Neden? Bu konuda birçok teori var. Kişisel bir intikam mı? Bir komplo mu? Olimpias'ın işi mi? İskender'in mi? Pers krallığının mı? Hiçbir zaman kesin olarak öğrenemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz. Filipos öldüğünde İskender 20 yaşında ve hazır. Hemen harekete geçiyor. Rakiplerini tasfiye ediyor. Tahtı güvence altına alıyor. Ve bir şeyi çok iyi biliyor. Babası öldüğünde Yunanistan'daki şehir devletleri ayaklanacak. Makedonya'nın kuzeyindeki kabileler isyan edecek. Her taraftan tehdit gelecek. Ve tam da öyle oluyor. Atina ve Tebai, genç prens işin içinden çıkamaz. Şimdi bağımsızlığımızı kazanma zamanı diye düşünüyorlar. İskender'i hafife alıyorlar. Ama ne büyük hata. İskender ordusuyla aniden Yunanistan'a iniyor. O kadar hızlı hareket ediyor ki Atinalılar o hala Makedonya'da derken karşılarında İskender'i buluyorlar. Korkudan titreyerek barış diliyorlar. İskender affediyor. Çünkü İskender sadece güç kullanmayı değil, yumuşak gücü de biliyor. Sonra kuzeyden bir haber geliyor. Tebai ayaklanmış. İskender öldü diye söylenti yayılmış. Şehir Makedonya'ya karşı tam bir isyan başlatmış. İskender bu sefer affetmiyor. Ordusuyla Tebai'ye varıyor ve şehri tamamen yıkıyor. 6.000 ölü, 30.000 esir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hepsi köle olarak satılıyor. Tebai'yi yeryüzünden siliyor. Neden? Mesaj vermek için. Benimle uğraşanın sonu budur demek için. Ve mesaj anlaşılıyor. Yunanistan'ın geri kalanı İskender'e itaat ediyor. Artık kimse onunla oyun oynamaya cesaret edemiyor. Asya'ya geçiş, büyük rüyanın başlangıcı. İskender artık Makedonya'nın ve Yunanistan'ın kralı. Babası Dori Filipos, Pers İmparatorluğu'na saldırı planı yapıyordu. Bu plan İskender'de de var. Ama İskender'in hedefi babasınınkinden çok daha büyük. Babası sadece Anadolu'yu almak istiyordu belki. İskender ise tüm Pers İmparatorluğu'nu ele geçirmek istiyor ve dahası
Mö 334 ilkbaharında İskender ordusuyla Hellespontos boğazını geçiyor. Asya topraklarına ayak basıyor. Ve ilk yaptığı şey ne biliyor musunuz? Troya'ya gidiyor. Homeros'un İlyadası'ndaki Troya Savaşı'nın gerçekleştiği yere Akilleus'un mezarında kurbanlar kesiyor. Ben Akilleus'un halefi, yeni kahramanım mesajı veriyor. Sonra ilk büyük sınavı geliyor. Granikos Nehri. Pers satrapları İskender'i durdurmak için toplanmışlar. Nehrin karşı kıyısında bekliyorlar. İskender'in generalleri saldırmayalım, tehlikeli, yarın saldırırız diyorlar. Ama İskender dinlemiyor. Hellespontos'u geçtik, bu nehri geçemez miyiz diyor ve ordusuyla nehre dalıyor. Savaş korkunç oluyor. İskender ön safta savaşıyor. Öyle ön safta ki neredeyse ölüyor. Bir Pers komutanı İskender'in miğferini kılıçla kesiyor. İskender'in kafası yarılmak üzere. O anda Kleitos adında bir komutanı araya giriyor ve Pers'i öldürüyor. İskender kıl payı kurtarıyor. Ama savaşı kazanıyorlar. Persler dağılıyor ve İskender ilk büyük zaferini kazanıyor. Ama bu sadece başlangıç. Asıl büyük savaşlar daha önde bekliyor. İskender'in ordusu. Neden bu kadar etkiliydiler? Şimdi bir durup düşünelim. İskender nasıl oluyor da bu kadar büyük bir imparatorluğu, bu kadar güçlü düşmanları yeniyor? Sadece şans mı? Sadece cesaret mi? Hayır. İskender askeri açıdan bir deha ve ordusu o zamana kadar görülmemiş bir makine. Öncelikle Makedon falanksi. Bu ağır silahlı piyadelerin oluşturduğu sıkı bir formasyon. Sarissa adı verilen 6 metre uzunluğunda mızraklar kullanıyorlar. Düşünün, 6 metre. Bu mızrakları ön sıralarda tutuyorlar ve adeta dikenli bir duvar oluşturuyorlar. Düşman bu duvara yaklaşamıyor. Sonra süvari birlikleri var. İskender'in en büyük gücü. Companion Cavalry, yani yoldaş süvarileri. Bunlar İskender'in seçkinleri, en iyi savaşçıları. Ve İskender bunları savaşın kritik anında, kritik noktaya sokuyor. Falanksi düşmanı meşgul ediyor. İskender ve süvarileri yan taraftan saldırıp düşmanın kalbine dalıyor. Ama asıl güç şurada. İskender'in adaptasyon yeteneği. Her savaşta farklı bir taktik uyguluyor. Pers savaş arabaları mı geliyor? Falanksi açılıyor. Arabalar boşluğa düşüyor. Fillere karşı mı savaşıyor? Filler için özel taktikler geliştiriyor. Dağlık arazide mi savaş var? O araziye uygun hafif birlikler kullanıyor. Ve bir şey daha. Lojistik. İskender ordusunu nasıl besleyeceğini, nasıl erzak taşıyacağını, nasıl yaralıları tedavi edeceğini biliyor. Askerleri ona güveniyor çünkü onlarla birlikte savaşıyor. Onlarla aynı riskler alıyor. Bir kral olmasına rağmen savaşın en ön safında. Bu askerlerin morali için inanılmaz değerli. Mö 333. İskender Anadolu'yu fethedip güneye iniyor ve sonunda karşısına Pers İmparatorluğu'nun kralı Peri Darius çıkıyor. Bu sadece bir savaş değil. Bu iki dünyanın çarpışması. Batı ve Doğu, Makedonya ve Pers. Genç Fatih ve köklü imparator. Darius kocaman bir ordu getiriyor. Sayılar tartışmalı ama İskender'in ordusundan kat kat büyük. Belki 100.000, belki daha fazla. İskender'in ise 40.000 civarında askeri var. Ama İskender sayıya önem vermiyor. O stratejiye önem veriyor. İssos Ovası dar bir alan. Darius'un büyük ordusu burada avantaj sağlayamıyor. İskender bunu kullanıyor. Savaş başlıyor ve İskender yine aynı taktiği uyguluyor. Falanksi düşmanı tutuyor. O süvarileriyle düşmanın zayıf noktasına saldırıyor. Ve bu sefer hedefi belli. Darius'un kendisi. İskender ve süvarileri Pers ordusunun ortasına dalıyor. Darius'a doğru ilerliyor. Persler şok oluyor. Kral tehlikede. Ve Darius ne yapıyor biliyor musunuz? Kaçıyor. Evet, Pers İmparatorluğu'nun kralı savaş alanından kaçıyor. Arabasını bırakıp atına biniyor ve kaçıyor. Ordusunu bırakıp kaçan bir kralın ordusunun ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Persler darmadağın oluyor. İskender büyük bir zafer kazanıyor ve sadece zafer değil, Darius'un ailesini de ele geçiriyor. Annesini, karısını, çocuklarını. Şimdi burada İskender'in karakterini gösteren bir olay yaşanıyor. Darius'un ailesi esir. İskender onlara ne yapıyor? Zarar vermiyor. Aksine saygıyla davranıyor. Kraliyet ailesiymiş gibi muamele ediyor. Neden? Çünkü İskender sadece bir barbar fatih değil. O, Asya'nın yeni kralı olmak istiyor ve bunun için Perslerin gönlünü kazanması gerekiyor.
Eğer düşmanın ailesine kötü davranırsa, Persler asla ona boyun eğmez. Ama saygı gösterirse belki kabul ederler. Ve burada İskender'in dehasının bir başka yönü görülüyor. Psikolojik savaş. Darius'a mesaj gönderiyor. Ben senin ailenle iyi davranıyorum ama sen kaçtın. Sen korkaksın. Ben şövalyeyim. İssos'tan sonra İskender güneye Fenike kıyılarına iniyor. Sur şehrini kuşatıyor. Sur, o zamanın en güçlü kalelerinden biri. Bir ada üzerinde. Yenilemez diye anılır. İskender ne yapıyor? Karadan adaya bir set inşa ediyor. Aylar sürüyor ama sonunda Sur'u alıyor. İmkansızı başarıyor. Sonra sıra Mısır'a geliyor. Ve Mısırlılar İskender'i kurtarıcı olarak karşılıyor. Neden mi? Çünkü Perslerden nefret ediyorlar. Persler Mısır'ı işgal etmiş, dinlerine saygı göstermemiş. İskender ise Mısır tanrılarına saygı gösteriyor. Mısır geleneklerine uyuyor ve Mısırlılar onu firavun ilan ediyor. Ama İskender burada bir adım daha atıyor. Siva vahasına gidiyor. Amon-Ra tapınağına ve orada rahiplerden bir kehanet alıyor. Detaylar gizemli ama rivayete göre rahipler ona sen Zeus'un oğlusun, Tanrı'nın oğlusun diyorlar. Ve İskender buna inanıyor ya da inanıyormuş gibi yapıyor. Buradan sonra İskender'de bir değişiklik oluyor. Artık kendini sadece bir kral olarak görmüyor. Tanrısal bir misyon duygusu var. Annesi de zaten ona sen Zeus'un soyundansın diyordu. Şimdi Mısır rahipleri de aynı şeyi söylüyor. İskender artık tanrıların seçtiği bir lider olduğuna inanıyor. Bu hem onun cesaretini artırıyor hem de askerleri üzerindeki etkisini güçlendiriyor. Kim Tanrı'nın oğluna karşı çıkmaya cesaret edebilir ki? Mısır'dayken bir şey daha yapıyor. İskenderiye şehrini kuruyor. Bugün hala ayakta olan tarihin en önemli şehirlerinden biri. İskender sadece fetih yapmıyor, şehirler kuruyor, kültürü yayıyor, Helenistik çağın temellerini atıyor. Mö 331 İskender Mısır'dan çıkıp tekrar kuzeye Mezopotamya'ya doğru ilerliyor ve Darius hazır. Bu sefer kaçmayacak. Bu sefer İskender'i ezecek kocaman bir ordu toplamış. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar var ama muhtemelen 100.000 ila 250.000 arası asker. Filleri var. Orak donanımlı savaş arabaları var. Her şey hazır. İskender'in ise yine 40.000 50.000 civarında askeri var. Ama İskender korkmuyor. Aksine heyecanlı. Çünkü biliyor ki bu savaşı kazanırsa Pers İmparatorluğu'nun kalbi ona açılacak. Gaugamela Ovası. Darius düz bir savaş alanı seçmiş, büyük ordusunu ve süvarilerini kullanmak için ideal. İskender ordusuyla geldiğinde Pers ordusunu görüyor. Kocaman. Göz alabildiğine asker. Ama İskender yine stratejisini biliyor. Savaş başlıyor. Pers savaş arabaları İskender'in hattına doğru koşuyor. Ama İskender hazır. Falanksi açılıyor. Okçular arabalar üzerindeki askerleri vuruyor. Arabaların çoğu etkisiz hale geliyor. Sonra İskender Darius'un ordusunda bir açık görüyor. Sol kanatta zayıflık var ve İskender kendi süvari birliğiyle oraya dalıyor. Tam Darius'un bulunduğu yere doğru. Yine aynı plan. Kralı öldür ya da korkut, ordu çökecektir. Ve yine Darius korkuyor. İskender yaklaştıkça Darius bu sefer öldürülürüm diye düşünüyor ve yine kaçıyor. 2 kez aynı hatayı yapıyor ve Pers ordusu kralını kaçarken görünce moralini kaybediyor. İskender tarihi bir zafer kazanıyor. Gaugamela İskender'in en büyük zaferlerinden biri. Çünkü bu savaştan sonra Pers İmparatorluğu'nun kalbi ona açılıyor. Babil, Susa, Persepolis hepsi peşi sıra düşüyor ve İskender artık sadece Makedonya kralı değil, Asya'nın kralı. Gaugamela'dan sonra İskender artık durdurulamaz. Pers İmparatorluğu'nun kalbi çökmüş durumda. Babil, o muhteşem şehir kapılarını İskender'e açıyor. Direnmiyor bile. Babil'in valisi Mazaeus, İskender'i kurtarıcı olarak karşılıyor. Şehre giriyor İskender ve Babilliler onu çiçeklerle, tezahüratlarla karşılıyor. Neden? Çünkü Persler Babil'e de kötü davranmışlar. Dinlerine saygı göstermemişler. İskender ise akıllı. Marduk tapınağına kurbanlar kesiyor. Babil tanrılarına saygı gösteriyor. Ve insanlar ona hayran oluyor. Sonra sıra Susa'ya geliyor. Pers hazineleri burada. İskender Susa'yı alıyor ve inanılmaz bir zenginlikle karşılaşıyor. Tonlarca altın, gümüş, değerli taşlar, Pers imparatorlarının yüzyıllardır biriktirdiği hazineler. Ve İskender bunu alıyor. Artık
Dünyanın en zengin adamı o. Ama asıl sembolik an Persepolis'te yaşanacak. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun kalbi. Darius'un ve önceki kralların muhteşem başkenti. Devasa saraylar, inanılmaz mimariler, zenginlikler. İskender buraya ulaştığında karşısında tarihin gördüğü en görkemli şehirlerden biri var. Ve İskender ne yapıyor biliyor musunuz? Persepolis'i yakıyor. Evet, yakıyor. Sarayları, hazineleri, her şeyi ateşe veriyor. Neden? Bu konuda tarihçiler arasında büyük tartışma var. Bir görüşe göre bu bir intikam. 150 yıl önce Persler Atina'yı yakmıştı. Akropolis'i tahrip etmişlerdi. İskender, Yunanistan'ın intikamını alıyor. Sembolik bir hareket. Sizin Atina'ya yaptığınızı ben de Persepolis'e yapıyorum mesajı. Başka bir görüşe göre bu sarhoş bir gecede verilen bir karar. Hikayeye göre İskender ve arkadaşları şarap içiyorlar. Thais adında bir Atinalı kadın, hadi Persepolis'i yakalım, Atina'nın intikamını alalım diyor. Ve sarhoş, İskender, olur diyor. Meşalelerle sarayı ateşe veriyorlar. Ertesi gün ayıldığında İskender pişman oluyor ama iş işten geçmiş. Üçüncü bir görüşe göre ise bu stratejik bir hamle. İskender, Perslere eski düzen bitti, artık yeni bir çağ başlıyor mesajı veriyor. Ama bu teori biraz zayıf. Çünkü İskender aslında Pers kültürünü benimsemeye başlıyordu, yok etmeyi değil. Bence gerçek muhtemelen bir karışım. Belki İskender gerçekten intikam almak istiyordu. Belki o gece biraz fazla içmişti. Belki de stratejik bir hesabı vardı. Ama sonuç ortada. Persepolis'in büyük kısmı yanıyor ve bu İskender'in hayatındaki tartışmalı kararlardan biri oluyor. Çünkü şunu düşünün. İskender sadece fetih yapmak istemiyor. O, Doğu ve Batı'yı birleştirmek istiyor. Pers kültürünü yok etmek değil, kucaklamak istiyor. Persepolis'i yakmak bu vizyonla çelişiyor. Ve belki de İskender bunun farkına varıyor. Belki de sonradan pişman oluyor. Kesin bilmiyoruz ama bu olay İskender'in kişiliğindeki karmaşıklığı gösteriyor. Gaugamela'dan sonra, hatta Mısır'dan sonra İskender'de bir değişim başlıyor. Artık sadece Makedon kralı olarak görmüyor kendini. O evrensel bir hükümdar olmak istiyor. Asya'nın kralı, belki dünyanın kralı ve bunun için Pers geleneklerini benimsemeye başlıyor. Pers kıyafetleri giyiyor. Pers saray protokollerini uyguluyor ve en tartışmalı olanı proskinesis. Proskinesis nedir? Pers geleneğinde kralın önünde eğilip secde etmek. Persler için bu normal, krala saygı göstermenin bir yolu. Ama Yunanlılar ve Makedonyalılar için bu kabul edilemez. Çünkü onlar için secde sadece tanrılara yapılır, insanlara değil. İskender, Makedon ve Yunan komutanlarından da proskinesis yapmalarını istiyor. Ve bu büyük bir tepkiye yol açıyor. Komutanları, arkadaşları, biz özgür Makedonyalılarız, sana secde edemeyiz diyorlar. İskender onları ikna etmeye çalışıyor ama tam başarılı olamıyor. Burada İskender'in ne düşündüğünü anlamaya çalışalım. O sadece ego tatmini için mi bunu yapıyor? Belki biraz. Ama daha derin bir amacı da var. İskender, Asya'yı yönetmek için Pers sembollerine ihtiyaç olduğunu biliyor. Persler, krallarını yarı tanrısal varlıklar olarak görüyorlar. Eğer İskender bir Makedon kralı olarak kalırsa, Persler ona gerçek bir hükümdar olarak bakmayacaklar. Ama eğer Pers geleneğini benimserse belki kabul edilir. Ama bu Makedonyalılarla arasını açıyor. Eski arkadaşları, komutanları, İskender değişti, bizi unuttu, Persler gibi oldu demeye başlıyorlar. Ve bu gerilim trajik sonuçlara yol açacak. Mö 328 Semerkant'ta bir ziyafet var. İskender ve komutanları şarap içiyorlar. Ortam gergin çünkü Orta Asya'daki seferler zorlu geçiyor. İskender ve komutanları arasındaki gerilim zirveye ulaşmış durumda. Ziyafette şarkıcılar İskender'i övüyor, babasını küçümsüyor. İskender babasından çok daha büyük diye şarkılar söylüyorlar ve bazı komutanlar bundan rahatsız oluyor. Çünkü İskender'in başarıları aslında babasının oluşturduğu ordunun ve sistemin üzerine kurulu. İşte o sırada Kleitos konuşuyor. Kleitos kim? Granikos'ta İskender'in hayatını kurtaran adam. İskender'in çocukluk arkadaşı. Ama sarhoş ve öfkeli. Sen babanın sayesinde buradasın diyor. Biz seni yarı tanrı yapıyoruz ama sen sıradan bir insansın diyor. Pers kıyafetleri giyiyorsun, secde istiyorsun, bizi unutuyorsun diyor.
İskender öfkeleniyor. Sen hiçbir şey başaramadın. Hala benim yanımda sıradan bir komutansın gibi bir şey söylüyor. Kavga büyüyor. Diğer komutanlar araya girmeye çalışıyor. Kleitos'u dışarı çıkarıyorlar. Ama Kleitos geri geliyor. Bağırmaya devam ediyor. Ve o anda İskender kontrolünü kaybediyor. Bir muhafızdan mızrağı kapmak istiyor. Muhafız vermiyor. Başka birinden kılıcı alıyor ya da duvardan bir mızrak çekiyor. Kaynaklara göre değişiyor. Ve Kleitos'u öldürüyor. Bir darbeyle hayatını kurtarmış adamı, çocukluk arkadaşını öldürüyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İskender sarhoşluktan ayılıyor. Ne yaptığını fark ediyor ve çöküyor. Tamamen çöküyor. Günlerce ağlıyor. Yemek yemiyor, su içmiyor. Ben bir cani oldum diyor. Arkadaşımı öldürdüm diyor. Komutanları onu teselli etmeye çalışıyor ama İskender suçluluk içinde. Bu olay İskender'in kişiliğinde derin bir iz bırakıyor. Çünkü İskender artık kontrolünü kaybedebilen, öfkesiyle yönetilebilen birisi olduğunu fark ediyor. Ve bu korkunç. Bir lider, özellikle böyle güçlü bir lider, kontrolü kaybederse ne olur? İskender bunu acı bir şekilde öğreniyor. Şimdi bir duralım ve düşünelim. İskender kim? Bazılarına göre o, tarihin en büyük kahramanı. Cesur, akıllı, vizyoner, Batı ve Doğu kültürlerini birleştirmeye çalışan, farklı halkları eşit gören, şehirler kuran, medeniyeti yayan bir lider. Başkalarına göre ise o, acımasız bir fatih. On binlerce insanı öldüren, şehirleri yakan, halkları köle yapan, sadece kendi egosunu tatmin etmek için savaşlara giren bir tiran. Peki gerçek nedir? İkisi de. İskender son derece karmaşık bir karakter. Hem inanılmaz cesur hem de korkutucu bir şekilde öfkeli. Hem zeki bir stratejist hem de bazen dürtüsel kararlar alan biri. Hem cömert ve affedici hem de gerektiğinde acımasız. Tebaiyi yok ettiğinde acımasızdı. Ama Darius'un ailesine şefkatle davrandığında insancıldı. Kleitos'u öldürdüğünde kontrolsüzdü. Ama sonra gösterdiği vicdan azabı içinde hala insanlık olduğunu gösteriyordu. İskender'i anlamak için onu siyah beyaz göremeyiz. O gri, hem hayranlık duyulan hem de korkutan bir figür ve belki bu yüzden 2000 yıldan fazla bir süredir hala tartışıyoruz onu. İskender, Orta Asya'da ilerlerken Soğudiyana bölgesinde zorlu savaşlar veriyor. Yerel kabileler direniyor. Dağlık arazi zor ama İskender yine kazanıyor. Ve bir gün bir kalenin komutanının kızını görüyor. Roxana, güzel bir kadın. Ve İskender ona aşık oluyor. Ya da en azından öyle söyleniyor. Ve onunla evleniyor. Bu evlilik önemli çünkü İskender sadece Makedonyalılarla değil, Asyalılarla da bağ kurmak istiyor. Karışık evlilikler yapıyor. Komutanlarını da Pers kadınlarıyla evlendiriyor. Biz bir aileyiz. Doğu ve Batı birleşiyor mesajı veriyor. Ama komutanları bundan memnun değil. Biz Makedonyalıyız. Neden Pers kadınlarıyla evleniyoruz diye soruyorlar. İskender ise yeni bir çağa başlıyor. Eski düşüncelerinizi bırakın diyor. Roxana ile evliliği gerçekten aşk mıydı? Bilemeyiz. Belki İskender gerçekten onu seviyordu. Belki de bu tamamen politik bir hareketti. Ya da ikisi birden. İskender'in kişisel duygularıyla politik hedefleri o kadar iç içe ki ayırmak neredeyse imkansız. Gaugamela'dan sonra kaçan Darius hala hayatta. Doğuya doğru kaçıyor. İskender onu takip ediyor. Çünkü Darius yaşadığı sürece Pers İmparatorluğu'nun meşru kralı o. Ve İskender tam kontrol için Darius'un ya ölmesi ya da teslim olması gerektiğini biliyor. Ama Darius'un kendi adamları ona ihanet ediyor. Bessus adında bir satrap ve diğer komutanlar Darius'u esir alıyorlar. Sen zayıf bir kralsın, kaçtın, bizi yenilgiye uğrattın diyorlar. Ve Darius'u öldürüyorlar. İskender, Darius'un cesedini bulduğunda ne yapıyor biliyor musunuz? Ağlıyor. Kendi pelerinini Darius'un üzerine örtüyor. Ve ona krallara yakışır bir cenaze töreni düzenliyor. Neden? Çünkü İskender Darius'u düşman olarak değil, bir kral olarak görüyor. Ve Darius'u kendi adamlarının öldürmesi İskender'e göre büyük bir ihanettir. Bu, İskender'in vizyonunu gösteriyor. O, sadece Pers İmparatorluğunu yok etmek istemiyor. O, Pers İmparatorluğu'nun yeni kralı olmak istiyor. Ve bunun için Perslerin de kendisini kabul etmesi gerekiyor. Darius'a gösterdiği saygı, Perslere, ben sizin düşmanınız değilim, yeni kralınızım
mesajı veriyor ve İskender Darius'u öldüren Bessus'u takip ediyor, onu yakalıyor ve Pers geleneklerine göre cezalandırıyor. Bessus'a Pers kanunlarına göre işkence ediliyor ve öldürülüyor. İskender, kral katillerinin sonu budur mesajını veriyor. Mö 326. İskender artık Orta Asya'yı fethetmiş durumda. Pers İmparatorluğu'nun tamamı onun kontrolünde. Ama yetmiyor. İskender daha fazlasını istiyor. Dünyanın sonuna varmak istiyor. Ve o zamanlar Hindistan'ın dünyanın sonu olduğu düşünülüyordu. İskender ordusuyla Hindistan'a giriyor. Indus nehrini geçiyor ve orada karşısına farklı bir düşman çıkıyor. Fil orduları. Hindistan'daki krallıklar savaş filleri kullanıyor. Kocaman, güçlü filler. Üzerlerinde kuleler, içinde okçular ve bu filler savaş alanında tank gibi. Her şeyi eziyor, düşmanı dağıtıyor. İskender'in askerleri filleri daha önce görmediler. Korkuyorlar. İlk büyük savaş Kral Poros'a karşı. Hidaspes, Nehri Savaşı. Poros, güçlü bir kral. 200'den fazla savaş fili var. Nehrin karşı kıyısında bekliyor. İskender'i geçmesine izin vermiyor. İskender ne yapıyor? Yine deha bir plan. Ordusunu böyle şöyle böyle hareket ettiriyor. Poros'u şaşırtıyor. Geceleyin fırtınalı bir havada nehri geçiyor. Sabah olduğunda Poros İskender'in karşısında olduğunu görüyor. Savaş başlıyor. Filler İskender'in hattına saldırıyor ve gerçekten de etkili oluyorlar. Makedon askerleri fillere karşı savaşmakta zorlanıyor ama İskender taktikler geliştiriyor. Fillerin bacaklarına mızraklar atıyorlar. Filleri yaralıyorlar. Filler acı çekince kontrolden çıkıyor. Kendi askerlerini eziyor. Sonunda İskender kazanıyor. Ama zorlu bir zafer ve Poros'a saygı duyuyor. Poros esir alınıyor ama İskender ona nasıl davranmamı istersin diye soruyor. Poros bir kral gibi diyor ve İskender öyle davranacağım diyor. Poros'u sadece affetmiyor, krallığını da geri veriyor. Çünkü İskender cesur düşmanlara saygı duyuyor. Ama bu savaşta bir kayıp daha var. Bu Kefalos. İskender'in o muhteşem atı. Yıllardır savaşlarda İskender'i taşıyan, çocukluğundan beri yanında olan at. Hidaspes'te ölüyor ve İskender onun anısına bir şehir kuruyor. Bu cefala. Bir at için şehir kuruyor. Bu İskender'in duygusal tarafını gösteriyor. Hidaspes'ten sonra İskender daha da doğuya gitmek istiyor. Ganj nehrine varmak istiyor. Hindistan'ın tamamını fethetmek istiyor ve belki de daha da ötesine. Ama askerler artık yeter diyor. Düşünün, bu adamlar 10 yıldır savaşıyorlar. Makedonya'dan çıktılar, Anadolu'yu geçtiler, Mısır'ı gördüler, Mezopotamya'da savaştılar, Orta Asya'yı fethettiler, Hindistan'a kadar geldiler. Binlerce kilometre yürüdüler, yüzlerce savaşa girdiler, yaralandılar, arkadaşlarını kaybettiler, yorgunlar, tükenmiş durumdalar ve artık eve dönmek istiyorlar. İskender ise durmak istemiyor. Biraz daha ilerleyelim, dünyanın sonuna varacağız, diyor. Ama askerler, dünyanın sonu nerede, ne zaman varacağız, ne zaman evimize döneceğiz diye soruyor. Hifasis, nehri kıyısında ordu toplu olarak direnmeye başlıyor. Komutanlar İskender'e gidiyorlar. Askerler artık ilerlemek istemiyor diyorlar. İskender öfkeleniyor. Biz bu kadar yol geldik, şimdi geri mi döneceğiz? Diyor. Çadırına kapanıyor. 3 gün dışarı çıkmıyor. Askerlerin fikrini değiştireceklerini umuyor. Ama değişmiyor. Askerler kararlı ve sonunda İskender geri dönmeye razı oluyor. Tarihin en büyük fatihlerinden biri ordusuna boyun eğiyor. Ve bu İskender için büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü İskender sınırsız fethi hayali kuruyordu. Ama gerçek dünya hayallerinden daha karmaşık. İskender geri dönerken farklı bir rota izliyor. Gedrosya çölünden geçiyor ve bu felaket oluyor. Çöl koşulları korkunç. Su yok, yiyecek yok, sıcaklık dayanılmaz. Binlerce asker ölüyor. Belki İskender'in en büyük kayıplarından biri ve bazı tarihçiler İskender'in bunu bilerek yaptığını, siz beni durdurmak istediniz, bakın sonucu demek istediğini söylüyor. Ama bu spekülatif. Mö 324. İskender Susa'ya dönüyor ve burada tarihi bir olay düzenliyor. Toplu düğün töreni. 10.000 Makedon ve Yunan askerini Pers ve Asyalı kadınlarla evlendiriyor. Kendisi de Darius'un kızıyla evleniyor Roxana'ya ek olarak. Komutanları da Pers ailelerinden kadınlarla evleniyor. İskender'in amacı ne? Doğu ile Batı'yı birleştirmek.
karışık aileler oluşturmak. Artık biz bir milletiz demek ve bu o zamanlar devrimci bir fikirdi. Çünkü Yunanlılar ve Makedonyalılar genelde barbar dedikleri Asyalıları kendilerinden aşağı görüyorlardı. Ama İskender, hayır, hepimiz eşitiz diyordu. Ama yine komutanları ve askerleri bundan memnun değil. Biz Makedonyalıyız, neden Pers kadınlarıyla evleniyoruz diye homurdanıyorlar. İskender ise yeni bir dünya kuruyoruz, eski önyargılarınızı bırakın diyor. Ve bir şey daha yapıyor. İskender, Pers gençlerini Makedon usulü eğitiyor, orduya alıyor. Bu Makedon askerlerini daha da öfkelendiriyor. Sen bizi mi yoksa Persleri mi tercih ediyorsun diye soruyorlar. Ve o pistte başka bir isyan çıkıyor. Makedon askerler, biz senin için çok şey yaptık. Şimdi sen bizi Perslerle değiştirmek istiyorsun diye bağırıyorlar. İskender öfkeleniyor, platformun üzerinden atlıyor, isyancıların önüne gidiyor. Siz bana isyan mı ediyorsunuz? Ben mi size liderlik ettim, yoksa siz mi bana? Ben kim olmadan önce babanız kim sizi nereye getirmişti? Diye bağırıyor ve sonra şunu yapıyor. Peki, gidin o zaman, geri dönün evlerinize. Ben Perslerle devam ederim, diyor. Ve gerçekten Pers komutanlara rütbe veriyor, Makedon komutanları görevden alıyor. Bu bir dönüm noktası. Askerler şok oluyorlar. İskender bizi gerçekten mi terk ediyor diye düşünüyorlar. Ve günler sonra yalvararak İskender'in çadırına geliyorlar. Affet bizi, biz seninle gitmek istiyoruz diyorlar. Ve İskender affediyor. Çünkü içtenliklerini görüyor ve barış yapıyorlar. Ama bu olay İskender ile askerleri arasındaki ilişkinin değiştiğini gösteriyor. Artık eskisi gibi değiller. Aralarında bir mesafe var. İskender Asyalı bir hükümdar gibi davranıyor. Onlar ise hala Makedon asker gibi düşünüyor. İskender'in en yakın arkadaşı, belki hayatındaki en önemli kişi Hefaistion. Çocukluktan beri arkadaşlar. Belki aşıklar, kesin bilemiyoruz ama İskender ona olan bağı inanılmaz derin. Hefaistion İskender'in her seferinde yanında. En güvendiği komutan. En yakın sırdaşı. Mö 324'te Hefaistion hastalanıyor. Ateş, hastalık. Doktorlar tedavi etmeye çalışıyor ama Hefaistion ölüyor ve İskender tamamen yıkılıyor. İskender'in Hefaistion'a olan tepkisi tarihe not düşmüş. Günlerce ağlıyor, yemek yemiyor, kimseyle konuşmuyor. Hefaistion'un cesedinin yanında yatıyor. Doktoru idam ettiriyor, sen onu kurtaramazsın mıydın diye. Çevredeki bir tapınağı yıkıyor. Yası süresince at ve katırların yelelerini kestiriyor. Müzik yasak. Şehirde eğlence yasak. Her şey yaz. Ve sonra Hefaistion için inanılmaz bir anıt mezar inşa ettiriyor. Tonlarca altın harcıyor. Kocaman, muhteşem bir yapı. Hefaistion'u bir kahraman, bir yarı tanrı gibi anıyor. Bu İskender'in duygusal yanını gösteriyor. O sadece sert bir komutan değil. İçinde derin duygular var ve Hefaistion'u kaybetmesi onu derinden etkiliyor. Bazı tarihçiler bu olaydan sonra İskender'in daha da değiştiğini, daha karamsarlaştığını, belki de ölüme daha hazır hale geldiğini söylüyorlar. Hefaistion'un ölümünden sonra İskender kendini işe veriyor. Arabistan'ı fethetmek istiyor. Yeni seferler planlıyor. Akdeniz'in batısına, belki Kartaca'ya, belki İtalya'ya, belki de daha da batıya gitmeyi düşünüyor. Sınırsız planları var. Çünkü İskender duramıyor. O harekette olmak zorunda. Ama vücudu artık eskisi gibi değil. Yıllarca süren savaşlar, yaralar, içki, stres hepsi birikim yapmış. 32 yaşında ama vücudu 50 yaşında biri gibi. Ve Babil'de bir gece ziyafet sırasında hastalanıyor. Ateşi çıkıyor. Başlangıçta kimse endişelenmiyor. Geçer diye düşünüyorlar. Ama ateş düşmüyor. Günler geçiyor. İskender daha da kötüleşiyor. Komutanları, doktorları, herkes telaşa kapılıyor. Ne oldu, ne yaptık, ne yiyip içtik diye soruyorlar. Ama kimse bilmiyor. İskender'in durumu her gün biraz daha kötü. Ve İskender'in son günleri geliyor. Babil'de 32 yaşında ateşler içinde yatıyor. Komutanları başında. Askerler kapının önünde. Herkes endişeli. İskender öldü mü diye merak ediyorlar. Çünkü İskendersiz ne olacak? İmparatorluk ne olacak? Hepsi ne olacak? Son günlerinde askerleri onu görmek istiyor. Ve hikayeye göre İskender yatağından kalkamasa bile
askerlerin yanından geçmesine izin veriyor. Binlerce asker son kez komutanlarını görmek için geçiyor ve İskender her birine hafifçe başıyla selam veriyor. Konuşamıyor ama onları tanıyor. Bu İskender ile askerleri arasındaki bağı gösteren son anlardan biri. Komutanları soruyor. Krallığı kime bırakıyorsun? İskender'in cevabı efsaneleşmiş. En güçlüye ya da bazı kaynaklara göre en iyiye. Yunanca kratistos kelimesi her iki anlamda da kullanılabilir. Başka bir versiyona göre ise komutanları mirasçın kim diye soruyor. İskender Roxana'nın oğlu diyor. Çünkü Roxana hamileymiş. Ama bu cevap çok net değil. Çünkü çocuk daha doğmamış. Ve Mö 323 yılının Haziran ayında 10 ya da 11 Haziran'da İskender ölüyor. Dünyanın en güçlü adamı 32 yaşında Babil'de gizemli bir hastalıktan hayatını kaybediyor. İskender'in ölümü tarihin en büyük gizemlerinden biri. Nasıl öldü? Neden öldü? Kesin bir cevap yok. Ama birçok teori var. Teori 1. Sıtma ya da Batı Nil virüsü. Babil bataklık bir bölge. Sivrisinekler bol. İskender sıtma kapmış olabilir. Ya da Batı Nil virüsü. Semptomlar uyuyor. Yüksek ateş, güçsüzlük, solunum problemleri. Ve İskender'in vücudu zaten yıpranmış. Yıllarca savaş, yaralar, stres. Bağışıklık sistemi zayıf. Böyle bir hastalık onu öldürebilir. Teori 2. Alkol zehirlenmesi. İskender çok içerdi. Ziyafetlerde saatlerce şarap içerdi. Ve o gece de öyle. Belki karaciğeri iflas etti. Belki alkolün etkisiyle başka bir hastalık tetiklendi. Bu teori de güçlü. Teori 3. Zehir. En popüler komplo teorisi bu. Birisi İskender'i zehirledi. Ama kim ve neden? Bazıları Antipater'i suçluyor. Antipater, Makedonya'da İskender'in vekili. Ama İskender'le arası bozulmuş. İskender onu görevden almayı düşünüyormuş. Antipater korkuyor, beni öldürür diye düşünüyor. Ve oğlu Kassandros Babil'de, İskender'in yanında. Belki Kassandros babasının emriyle İskender'i zehirledi. Başkaları Aristoteles'i suçluyor. Evet, o Aristoteles, İskender'in öğretmeni. Ama Aristoteles'in yeğeni Kallistenes, İskender tarafından idam ettirilmişti. Belki Aristoteles intikam almak için zehir hazırladı. Antipater ve Kassandros aracılığıyla İskender'e içirdi. Ama bunlar sadece teori. Kesin kanıt yok. Antik kaynaklar zehir teorisinden bahsediyor ama çoğu tarihçi buna inanmıyor. Çünkü İskender'in hastalığı 10-12 gün sürdü. Zehir genelde daha hızlı öldürür. Ama yine de kesin bilemiyoruz. Teori 4. Pankreatit. Bazı modern doktorlar İskender'in semptomlarına bakıp pankreatit teşhisi koyuyor. Alkolün sebep olduğu pankreas iltihabı, ateş, şiddetli ağrı, ölüm. Bu da mümkün. Teori 5. Tifüs ya da başka bir enfeksiyon. Babil'in hijyen koşulları kötü. Su kirliliği, hastalıklar yaygın. Belki İskender bir enfeksiyon kaptı ve vücudu dayanamadı. Hangisi doğru bilmiyoruz ve muhtemelen hiçbir zaman kesin olarak öğrenemeyeceğiz. İskender'in cesedi mumyalandı ama kayboldu. DNA testi yapamıyoruz. Sadece antik kaynaklara ve teorilere sahibiz. Ama bence en mantıklısı şu. İskender'in vücudu yıpranmıştı. Yıllar süren savaşlar, yaralar, alkol, stres ve Babil'de bir hastalık kaptı. Muhtemelen sıtma ya da tifüs gibi bir şey ve vücudu artık dayanamadı. Zehir teorisi dramatik ama pek gerçekçi değil. İskender öldüğünde dünya şok oldu. Bu adam 10 yıldan fazla bir süredir durdurulamazdı. Ve şimdi öldü. Peki ne olacak? Kısa cevap, kaos. İskender'in net bir varisi yok. Roxana hamile, bir oğlu doğacak ama henüz doğmamış. İskender'in bir de yarım akıllı kardeşi var. Diyici, Philip Arrhidaeus. Komutanlar toplantı yapıyor. Ne yapacağız diye tartışıyorlar. Sonunda şu karara varıyorlar. Philip Arrhidaeus ve Roxana'nın oğlu doğduğunda birlikte kral olacaklar. Ama gerçekte kim yönetecek? Komutanlar. Ve burada sorun başlıyor. Çünkü İskender'in komutanları hepsi güçlü, hırslı, yetenekli liderler. Perdikkas, Ptolemaios, Seleukos, Antigonos, Kassandros, Lysimakos. Her biri imparatorluğun bir parçasını kontrol etmek istiyor. Ve hiçbiri diğerine boyun eğmek istemiyor. Başlangıçta nazikçe davranıyorlar. Biz İskender'in mirasını koruyacağız, imparatorluğu ayakta tutacağız diyorlar. Ama birkaç yıl içinde tam bir savaş patlak veriyor.
Diyadohlar savaşları, Halef savaşları diyebiliriz. 40 yıldan fazla süren acımasız savaşlar. Komutanlar birbirleriyle savaşıyor, ittifaklar kuruluyor, bozuluyor. Cinayetler, entrikalar, ihanetler. İskender'in ailesi tamamen yok ediliyor. Roxana ve oğlu İvinece Aleksandros öldürülüyor. Philip Arrhidaeus öldürülüyor. İskender'in annesi Olimpias öldürülüyor. Kimse hayatta kalmıyor ve sonunda imparatorluk bölünüyor. Üç büyük krallık ortaya çıkıyor. Ptolemaios hanedanlığı Mısır. Ptolemaios Mısır'ı alıyor ve orada bir hanedan kuruyor. Meşhur Kleopatra bu hanedanın son üyesi. Seleukos hanedanlığı Suriye, Mezopotamya, İran. Seleukos doğuyu alıyor. Kocaman bir imparatorluk ama zamanla küçülüyor. Antigonos hanedanlığı Makedonya ve Yunanistan. Antigonos'un oğlu ve torunları Makedonya'yı yönetiyor ve daha küçük krallıklar Pergamon, Baktriya vesaire İskender'in hayali birleşik bir imparatorluktu. Doğu ve batının karışımı. Ama o öldüğünde her şey paramparça oldu. Çünkü İskender gibi bir lider yoktu. O, imparatorluğu bir arada tutan yapıştırıcıydı ve yapıştırıcı gidince her şey dağıldı. İskender öldüğünde cesedi mumyalandı. Altın bir tabuta kondu ve nereye gömülecekti? Makedonya'ya mı? Mısır'a mı? Babil'e mi? Perdikkas cesedi Makedonya'ya götürmek istedi ama Ptolemaios araya girdi. İskender Mısır'da gömülmeli, o orayı çok seviyordu, dedi ve gerçekten de İskender'in Mısır'la özel bir bağı vardı. Amon-Ra tapınağı, İskenderiye şehri. Ptolemaios İskender'in cesedini kaçırdı. Evet, kaçırdı. Makedonya'ya giden yolda Ptolemaios'un askerleri tabuta el koydu ve Mısır'a götürdü. Önce Memphis'e, sonra İskenderiye'ye ve İskenderiye'de görkemli bir mezara kondu. Yüzyıllar boyunca İskender'in mezarı İskenderiye'de ziyaret edildi. Julius Caesar geldi, gözyaşı döktü. Augustus geldi, saygı gösterdi. Kleopatra bile görüyor olmalı. Ama sonra bir noktada mezar kayboldu. Belki depremde yıkıldı, belki yağmalandı, belki başka yere taşındı. Kimse bilmiyor. Bugün İskender'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Arkeologlar arıyor ama bulamıyor. İskenderiye'nin altında bir yerlerde olabilir. Belki denizin dibinde. Belki de hiçbir zaman bulunamayacak. Ve bu biraz sembolik değil mi? İskender hayattayken efsaneydi. Öldükten sonra da efsane kaldı. Hatta cesedi bile gizemli. Sanki İskender ölümden sonra bile sırlarını saklıyor. Şimdi farklı gözlerden bakalım. Rakipleri ne düşünüyordu? Şimdiye kadar İskender'i çoğunlukla Yunan ve Makedon perspektifinden anlattık. Ama diğer taraf ne düşünüyordu? Persler, Hintliler, Mısırlılar İskender'e nasıl bakıyorlardı? Perslerin gözünden İskender, barbarian işgalci. Persler için İskender bir kahraman değildi. O bir istilacıydı. İmparatorluklarını yıkan, şehirlerini yakan, insanlarını öldüren bir barbardı. Pers kaynaklarında İskender'den Gujastak diye bahsedilir, lanetli anlamına gelir. Zerdüşt, kutsal metinlerinde İskender kötü bir figür olarak geçer. Çünkü İskender Persepolis'i yaktığında sadece sarayları yakmadı. Zerdüşt tapınaklarını da yaktı. Kutsal kitapları yok etti. Persler için bu affedilmez bir suçtu. Persler İskender'i barbarların kralı olarak görüyorlardı. Evet, Yunanlar kendilerini medeniyetin temsilcileri olarak görüyordu ama Persler tam tersini düşünüyordu. Onlara göre Persler asıl medeniyet, Yunanlılar ise uygar olmayan topluluklar. Darius, İskender'e gönderdiği mektuplarda "Sen bir çocuksun, deneyimsizsin, büyüklerin işine karışıyorsun" gibi ifadeler kullanıyordu. İskender'i ciddiye almıyordu. Ama sonra mağlup olunca bu küçümseme acı bir pişmanlığa dönüştü. Persler İskender'in kendilerini özgürleştirmeye geldiği iddiasını da kabul etmiyorlardı. İskender, "Ben sizi Pers tiranlığından kurtarıyorum" diyordu ama Persler, "Biz zaten özgürüz, sen bizi işgal ediyorsun" diyorlardı. Ve Persepolis'in yakılması Perslerin kolektif hafızasında derin bir yara bıraktı. Binlerce yıllık bir medeniyetin kalbi bir gecede kül oldu. Bu sadece politik bir kayıp değildi, kültürel bir trajediydi. Tabii İskender Pers geleneklerini benimsemeye çalıştı. Pers kıyafetleri giydi, Pers saray protokollerini uyguladı, Pers kadınlarla evlendi. Ama Persler bunları samimi bulmuyorlardı.
O sadece bizi kontrol etmek için bunları yapıyor, gerçekten Pers değil diyorlardı. Ve İskender öldükten sonra Persler rahat bir nefes aldılar. İşgalci gitti dediler. Ama İskender'in bıraktığı iz silinmedi. Helenistik kültür İran'da yüzyıllar boyunca etkili oldu. Bu Persler için karmaşık bir mirastı. Hem nefret ediyorlardı hem de etkilenmişlerdi. Hintlilerin gözünden İskender yenilmez mi? Pek değil. Hindistan'da İskender'e Sikander denir ve Hint kaynaklarında İskender çok farklı anlatılır. Batı'da İskender'in Hindistan'ı fethettiği söylenir. Ama Hint kaynaklarında durum öyle değil. Evet, İskender Indus Nehri'ni geçti, Poros'u yendi. Ama Hindistan'ın sadece küçük bir parçasını gördü. Indus ötesi, Ganj Ovası, Magadha Krallığı, bunların hiçbiri İskender'le karşılaşmadı. Hint kaynaklarında Poros, kahramanca savaşmış bir kral olarak anılır. Ve bazı versiyonlarda Poros aslında yenilmedi, İskender'le anlaşma yaptı. Sen git, ben kalayım, barış içinde yaşayalım gibi bir anlaşma. Bu Batı kaynaklarıyla çelişiyor ama Hintliler kendi versiyonlarına inanıyor ve Hintliler İskender'in ordusunun isyan ettiğini biliyorlar. İskender daha fazla ilerleyemedi çünkü askerleri korktu, Hindistan'ın gücünden çekindiler diyorlar. Bu bir yenilgi olarak görülüyor. İskender Hindistan'ı fethetmeye gelmişti ama yarım kalmış döndü. Hint efsanelerinde İskender'in Chandragupta Maurya ile karşılaşması anlatılır. Chandragupta, Maurya İmparatorluğu'nun kurucusu, güçlü bir lider. Efsaneye göre genç Chandragupta İskender'le tanıştı ve İskender'den etkilendi. Ama aynı zamanda İskender'in zayıflıklarını da gördü. Ve İskender gittikten sonra Chandragupta Hindistan'ı birleştirip dev bir imparatorluk kurdu. Yani bir anlamda İskender Chandragupta'ya ilham verdi ama Hindistan'ı fethetmeyi başaramadı. Hintliler için İskender ilginç bir figür ama abartılan biri. Batı'da Büyük İskender derler ama Hindistan'da Sikander, Hindistan'a gelip geri dönen adam derler. Çok büyük bir iz bırakmadı. Çünkü Hindistan o kadar kocaman, o kadar karmaşık ki İskender'in küçük seferi uzun vadede fazla etki yapmadı. Tabi Helenistik kültürün Hindistan'a bazı etkileri oldu. Özellikle Gandhara bölgesinde Yunan ve Hint sanatı karıştı. Buda heykelleri Yunan tarzında yapıldı. Ama bu İskender'den çok, onun ardından kurulan Grek Baktria Krallığı'nın etkisi. Mısırlıların gözünden İskender, kurtarıcı, firavun. Mısırlılar İskender'e çok farklı baktılar. Onlar için İskender bir kurtarıcıydı. Neden? Çünkü Perslerden nefret ediyorlardı. Persler Mö 525'te Mısır'ı işgal etmişlerdi ve Mısırlılara kötü davranmışlardı. Dinlerine saygı göstermemişler, tapınakları tahrip etmişler, Mısır'ı bir koloni gibi yönetmişlerdi. Mısırlılar bağımsızlık için yüzyıllardır uğraşıyordu. İskender geldiğinde Mısırlılar onu açık kollarla karşıladılar. Sonunda biri Persleri kovdu dediler ve İskender akıllıydı. Mısır tanrılarına saygı gösterdi. Tapınaklara kurbanlar kesti. Mısır geleneklerine uydu ve Mısırlılar onu firavun ilan ettiler. Mısır'da İskender bir istilacı olarak değil, meşru bir hükümdar olarak görüldü. Amon-Ra'nın oğlu, tanrıların seçtiği kral ve bu Mısırlılar için önemliydi çünkü firavunlar tanrısaldı. İskenderiye şehrini kurduğunda Mısırlılar bunu olumlu karşıladılar. Çünkü bu Mısır'a yeni bir başkent, ticaret merkezi, kültür merkezi getirdi. İskenderiye sonraki yüzyıllarda dünyanın en önemli şehirlerinden biri oldu. Kütüphanesi, Paros feneri, müzeleri hepsi muhteşem ve İskender öldükten sonra bile Mısırlılar onun hatırasını korudular. Mezarı İskenderiye'de kutsal bir yer olarak ziyaret edildi. Ptolemaioslar İskender'in mirasını devam ettirdiler. Kendilerini İskender'in halefleri olarak gördüler. Mısırlılar için İskender kurtuluş getiren, zenginlik getiren, kültür getiren bir liderdi. Elbette herkes böyle düşünmüyordu, özellikle işgalden zarar görenler. Ama genel olarak Mısır'da İskender olumlu bir figür olarak kaldı. Yunanlıların gözünden İskender, karmaşık duygular, Yunanlıların İskender'e bakışı da karmaşık. Çünkü İskender hem Yunanlı hem değildi. Makedonyalıydı ve Yunanlılar Makedonyalıları barbar,
olarak görüyorlardı. Yunanca konuşuyorlardı ama gerçek Yunanlı değillerdi. Atina gibi şehirler başlangıçta İskender'e karşıydı. Makedonya hakimiyetini istemiyorlardı. Bağımsızlıklarını istiyorlardı. İskender'in babası Lükiye, Filipos onları zorla boyun eğdirmişti ve İskender de aynısını yaptı. Ama aynı zamanda İskender Persleri yendi ve Persler Yunanistan'ın yüzyıllık düşmanıydı. Pers savaşları, Maraton, Termopile, Salamis, tüm bunlar Yunanların kolektif hafızasındaydı ve İskender Persleri yendi. Atina'yı yakan Persleri İskender yok etti. Bu yüzden bazı Yunanlılar İskender'e hayranlık duydu. O Yunanistan'ın intikamını aldı dediler. İskender kendini Panhelenik bir lider olarak gösterdi. Ben bütün Yunanlar adına Asya'yı fethediyorum dedi ve bazıları bunu kabul etti. Ama diğerleri sen bir tiransın, bizi zorla kontrol ediyorsun, Yunanistan'ın özgürlüğünü çaldın dediler. Özellikle Atina'da ve Sparta'da bu görüş güçlüydü. İskender öldükten sonra Yunanlılar tekrar bağımsızlık için savaştılar. Ama Makedon halefleri onları yine bastırdı. Ve sonraki yüzyıllarda Helenistik çağ boyunca İskender'in mirası tartışıldı. Bazı filozoflar ve yazarlar İskender'i övdü. O büyük bir liderdi, medeniyeti yaydı dediler. Diğerleri eleştirdi. O savaş delisiydi, binlerce insanı öldürdü. Ne için dediler. Yunanlılar için İskender hem gurur kaynağı hem de utanç kaynağıydı. Hem Yunan kültürünü dünyaya yayan lider hem de Yunan özgürlüğünü yok eden tiran. Roma'nın gözünden İskender hayranlık ve rekabet. İskender öldüğünde Roma henüz küçük bir şehir devletiydi. Ama sonraki yüzyıllarda Roma büyüdü ve dev bir imparatorluk oldu. Ve Romalılar İskender'e büyük hayranlık duydu. Julius Caesar İskender'in heykelinin önünde ağladı. Ben bu yaşta ne yaptım, İskender ise dünyayı fethetmişti, dedi. Sezar İskender'i örnek aldı. Pompeius Magnus lakabını aldı. Büyük demek. İskender gibi olmak istedi. Augustus İskender'in mezarını ziyaret etti ve İskender'in yüzüğünü takmak istedi ama yüzük kaybolmuştu. Romalılar İskender'i askeri deha olarak gördüler. Taktiklerini incelediler, stratejilerini öğrendiler. Romalı generaller İskender ne yapardı diye düşündüler. Ama aynı zamanda rekabet de vardı. Romalılar biz İskender'den daha büyük bir imparatorluk kurduk dediler ve haklıydılar. Roma İmparatorluğu İskender'in imparatorluğundan çok daha büyük ve uzun ömürlü oldu. Ama yine de İskender'in özel bir yeri vardı. Çünkü o ilkti. İlk gerçek dünya fatihi ve Romalılar bu mirası devam ettiren kendilerini gördüler.